hoş geldiniz. Bugün tekrar Teoman Bey ile birlikteyiz. Şöyle bir bakmış kendisi 6 ay olmuş programı yapalı. İş hayatını anlam arayışı programı yapmıştık ve ben çok gerçekten keyif almış ve bilgilenmiştim. İzlemeyenler için oraya da bir gönderme yapalım, o programı da izlesinler. Bugün de ne konuşalım dedim. Kendisi uçak modunda yaşam dedi. Çok ilgimi çekti bu başlık ve konuşalım dedim. Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız? Hoş bulduk, mersi. İyiyim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeyin. İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl gidiyor hayatınız? Tabii 6 aylık bir serüvende biraz değişiklik oldu aslında. O günlerde profesyonel koçluk yapıyordum kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra. Sonra eğitmenlik süreci başladı. Şu anda performans geliştirme danışmanı olarak çalışıyorum. Harika. Yoğun bir eğitim süreci var, liderlik eğitimleri var, gelişim eğitimleri var. Çok insanla buluşuyorum. Çok insanla buluştuğum için onların bana klasik sordukları en baştaki sorulardan hocam şu ne olur, şu ne olur dediklerinden bir tanesini seçtim. Bu vesileyle de herkese de ulaşmış olacağız. O yüzden burada bulunmaktan son derece çok mutluyum. Ne güzel, Evet. çok sevindim. Kendimize pay çıkarayım o zaman. Belki bizim program şanslı gelmiştir diye. E, e, Kesin öyle. Hem eğitimlerde de gösteriyorum, hem bölümde göstermeye çalışıyorum. O gün de söylemiştim. Çok tarihe kayıt edilen bir program yapıyorsunuz. Çok değerli katılımcılar var. Bir teşekkürü de ben değerli katılımcılara yapmak istiyorum. Çok güzel konular var. O konular izlendikçe, görüldükçe çok daha faydalı oluyor. Onların emekleri var. Onlara da ayrıca bu vesileyle teşekkür ederim. Evet, benim de hayalim Türkiye'ye gittiğimde inşallah böyle herkesle buluşup en azından bir yemekte yüz yüze de bir fiil tanışmayı hayal ediyorum. İnşallah bu da gerçekleşir. Çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. İnşallah. Şimdi uçak modunda yaşam derken neyi Evet, kastediyoruz? Oradan başlayalım. tamam. Şimdi dediğim gibi sıklıkla eğitimlerde, aralarda, sonlarda arkadaşlarımız yanıma gelip hocam bu hızlı zaman, teknolojik ortamda gerçekten artık zamanı yönetemiyoruz. Hı hı. Yönetememekle birlikte çok yoruluyoruz. Kendimizi yorgun hissediyoruz. Performans düşüklüğü oluyor. Bu dijital dünya, teknolojik gelişmenin hızına zaman zaman ayak uyduramıyoruz ve bunun da sıkıntısını yaşıyoruz diye çokça soru geldi. Böyle olunca aslında birincisi niye uçak modunda yaşam derken ne oluyor aslında? Yani yaşadığımız durumu bir tespit etmek için müsaade ederseniz önce öyle başlamak istiyorum. Tabii ki dijital dünya, teknoloji hızla arttığı ve faydalarını görüyoruz. Hepimiz için önemli. Fakat bununla birlikte hızlı karar verme, her şeye sahip olabilme, her şeyi elimizin altında tutabilme gibi isteklerimiz ve arzularımız var. Hı. Aslında bunlar biraz bizi mükemmelliyetçiliğe de götürüyor. Eskiden de vardı, duyardık, bilirdik, yaşadık, gözlemledik. Fakat dijital dünya o kadar hızlı arttı ki, zaman o kadar gelişiyor ki her şeye sahip olma dediğimiz şey çok zor. Böyle olunca hızlı karar verme, dışarıda kaldığınız zaman burada ne oluyor? Ben neyin dışında kalıyorum? Hı hı. Diye sorgulamaya başlayınca bir yorgunluk, Hı hı. bir yetersizlik hissine sahip oluyoruz. Bunu çok net gözlemliyorum. Çünkü yaptığımız işler hemen hemen aynı. Hı hı. Fakat baktığımızda teknolojinin gelişimi, hız, eğer siz sahip olma hissiyatıyla giderseniz size her şeyi vermiyor. O yüzden uçak modunda yaşam derken biraz durmak, biraz kendimize bakmak, bak ne oluyor burada demekte fayda var ki biraz daha kendimize zaman harcayalım ve daha rahat bir hayat ve iş hayatı sürelim. Siz şimdi Aslında o böyle çok söyleyince benim de aklıma şey geldi. Hani sosyal medyalarda tabii görüyoruz. Eskiden bu kadar görmediğimiz için belki o dediğiniz hani kaçırma hissi. Allah Allah ben nerede yanlış yaptım acaba da o kararları alamadım ya da ben niye şimdi bir yatta değilim onun gibi hislere kapılıyoruz. Bu da insan dediğiniz gibi ulaşılmayacak gibi hissettirdiğinde de bir bıkkınlık, bir vazgeçmişlik, değil mi? Bir umutsuzluğa insanı sürüklüyor. daha acısı psikolojide siz de bilirsiniz yetersizlik hissi çok Hı kötüdür. hı, Yani zeminimize yetersizlik hissi oturunca hı hep o psikolojik örneği vereyim. Yani zemin sallanmaya başlıyor. Yani siz ne hı, yaparsanız yapın kendinizi yetersiz hissetmeye başladığınızda ve şefkat gösteremediğinizde kendinize devamlı oklar size doğru ve siz yaparsınız bu arada. hı hı, Neden ben değilim? Neden ben ona sahip değilim? Neden onlar ona sahip? Gibi bir kurguyla gittiğiniz zaman hı hı, sıkıntı oluyor. O yüzden hep şeyi söylüyorum yani bu zaman içerisinde biraz daha kontrolü elden bırakıp gerçekten ne oluyor? hı hı. Olaylara bakış açımızı biraz daha netleştirip varsaymayarak yeni dönemin çok kullanılan bir tanesi de ne yapalım? Varsaymak.
Çünkü eskiden dijital dünya bu kadar olmayınca gördüklerimiz, duyduklarımızla, deneyimlerimizle karar veriyorduk ve gerçeğe daha yakın. Evet. Fakat şimdi elimizin altında her şey olduğu için Hı hı. o resimleri, o paylaşımları, o toplantıları, o mailleri hemen hemen aynı anda gördüğümüz için Hı hı. onların dışında kaldığımızı varsayıyoruz. Hı hı. Ve bu varsayma maalesef negatif olarak yansıyor. Eğer bir toplantıda siz dışarıda kalıyorsanız hemen bir varsayma başlıyor. Bir organizasyon olduğunda siz onu yapamıyorsanız hemen bir varsayma başlıyor. Hı hı. Ve bir arkadaş grubunda başka insanlar bir araya geldiğinde siz yoksanız hemen bir varsayma başlıyor. Yani çok varsayınca yük oluyor. Hı hı. Yük olunca insanda o yetersizlik hissiyle birleşiyor ve daha can alıcı olan konu olay kişiselleşmeye geliyor. Hı hı. Bir anda kendine geliyor. Aslında hiç ilgisi olmayan, konunun ilgisi yok, olayın ilgisi yok, hedefin ilgisi yok, ilişkilerle ilgisi yok yaptığıyla. Fakat öyle bir yetersizlik hissi, öyle bir varsayımla kişiselleşiyor ki ondan sonra hocam yani her şeyi yapıyoruz ama kendimizi iyi hissetmiyoruz, mutlu Evet. hissetmiyoruz. Hatta şöyle bir örnek çok sıkça duymuştum iş hayatında. Ya bugün çok iş yapmadık ama o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi. Evet. O kadar kendimi zor hissediyorum. İşte bu Hı hı. sürekli iç ses, Hı hı. yetersizlik hissi ve sen yetersizsin hissi insanı zorluyor. Hı hı. Zemini de onu koyduğunuz zaman sallantılar oluyor. O yüzden tabii ki bunların yavaş yavaş da olsa farkına vardıkça Hı çözüm hı. yolları var. Bunun bir de tanımı var. Tabii ben Diyecektim. bu Onun bir de araştırmayı bilimsel yaparken bir ismi var. Oradan, çünkü dediğiniz gibi bu arttıkça o boşluklar, evet, sanki travmatize olmaya başlıyorsunuz ve artık bunun bilimde de bir adı var. evet, ona bakıyoruz. Çünkü siz de biliyorsunuz fark etmek, tanımlamak çok önemli. Yani bu Hı hı. duyguyla Ha, yaşamak evet. okey. Fakat onu iyileştirmek istiyorsak bir tanımlayalım. Şimdi Hı hı. bunu fear of missing out dedikleri kaçırma duygusu diye, Hı kısaca Türkçe'de de FOMO diye geçiyor. FOMO duygusu diye geçiyor. Yani kaçırma duygusu. hı. Neyi kaçırma duygusu? Anı kaçırma duygusu, güncel veriyi kaçırma duygusu, yaşamı kaçırma duygusu, Evet, rekabeti kaçırma duygusu, daha da ağırı kendini kaçırma duygusu. evet. Çünkü öyle bir kodluyorsunuz ki kendinizi. Güne öyle başlıyorsunuz ki daha kaçırma duygusuyla başlayınca bir birey Hı hı. elinde olduklarını ve sahip olduklarını kıymetini anlayamayınca o duygu, kaçırma duygusuyla hep bir yorumlama, hep bir varsaymaya başlıyor ve tanık olduğum, gözlemledim, zor bir süreç geçiriyor. Performansı iyi olsa bile Hı hı. o kaçırma duygusunun yarattığı zemindeki sallantı ve sürekli sallanıyor. Siz de biliyorsunuzdur, koçluk görüşmelerinde de görüyoruz. Koçluğa gelen insanların anlatırken aslında o sallanma, o Hı FOMO hı. korkusu çok var. O yüzden bunu böyle tanımlıyoruz. Yani bir kere bunu Hı hı. rahat olalım. Bir tanımlanmış. Tanımı var artık bunun. Fear of missing out diyoruz. Evet, Yeah. FOMO diyoruz. FOMO'yu tanıyorsak şimdi onu tabii tanımladıktan sonraki aşama aslında Hı hı. peki bu niye oluyor? Hı hı. Özellikle eskiden de vardı ama tanımı böyle değildi. Şimdi bu niye oluyor? Çünkü elde tutma, dijital dünya o kadar hızlı gelişti ki bir tuşla bütün dünyaya sahip olabiliyoruz. Evet. Şimdi o mükemmeliyetçilik de varsa bizde o dijital dünyadaki gücü Hı hı. gerçek hayatla birleştirmeye çalışıyoruz. Ki olmuyor. Yani siz şimdi oturup telefondan bakıp dünyanın bir ucundaki insanla konuşup, likelayıp, yorum yapıp her şeye ulaşabilirsiniz. Fakat Hı hı. sabah servisine binip şirkete gittiğinizde aynı şey olmayabilir. Evet. Çünkü orası gerçek hayat. Benim görebildiğim FOMO korkusunun daha çok artmasının sebebi dijital dünyanın çok hızlı, Hı hı. hemen çözüm istemesi ve bizlerin de hemen onu sahiplenip Hı hı. kaçırmamam bir şey diyerek o dünyaya girdiğimizde Hı hı. bu korku da artıyor ve arttıktan sonra maalesef Burada bir şey söyleyeceğim. Geçen gün yaşadım. Gerçekten istediğiniz kadar bilinçli olmaya çalışın. İşte mesela koçuz, mentörüz diyoruz ya. Ama biz de bir insanız. Geçen gün çok değer verdiğim kıymetli bir hocam bana sesli mesaj bırakmış ve işte şöyle bir konu yapalım, şu konuyu konuşalım diye de kısa bir hikaye anlatmış. Gözümü açar açmaz tabii Türkiye normal ama ben 7 saat fark olduğu için gözümü açar açmaz bu mesajı duyunca içim böyle bir cız etti. Nasıl ya, ben böyle bir bilgiye haiz değilim. Neyi kaçırıyorum? Pijamalarla aşağı geldim, bilgisayarın başına oturdum. Search yapmaya başladığımda ah dedim, sakinledim. Ha dedim, tam ben bunun öbür tarafından biliyormuşum. Aslında bu bilgi o bilgiymiş falan deyip sakinledim. Dediğiniz gibi yani
neyi kaçırıyorum korkusu böyle yataktan fırlattı beni. Yani bu bir bilgi için de olabilir, zamanınız için de olabilir, hayatınız için olunca zaten daha dehşet verici oluyor. Ya yaş geçti, neleri kaçırıyorum acaba fikri olduğunda daha da mesela depresif olabiliyor hayatımızda ve bu sanki böyle gerçekten bir çöküntü gibi. Böyle bizi aşağı çeken bir duygu. Onun farkında olmak çok kıymetli. Tam da öyle. Yaşamak normal. Yani sonuç itibariyle Hı. insanız. Hı O hı. duyguları zaman zaman yaşayabiliriz ve dijital dünyanın bize getirdiği bir durum bu. Orada sorun yok. Fakat bunu hissedebilmek, fark edebilmek, tanımlayabilmek, sonra tanımladıktan sonra peki bu neden oluyor? Şimdi asıl ikinci soru şu. Hı hı. Niye bu bende oluyor veya bizde oluyor, hepimizde, çoğumuzda oluyor? Çünkü niye bu yorgunluk hissediyoruz? Niye kaçırma duygusunu çok sık yaşıyoruz? Ya baktığımda, literatüre de baktığımızda, notlarımda da şöyle bakıyorum. Hı hı. Birincisi sosyal bağlantı, yani dijital dünyada sosyal bağlantı ve kabul arayışı çok arttı. Hepimiz biliyoruz yani o like'lar, beğenmeler. Hı Ya hı. şimdi sosyalleşme okey. Fakat öyle platformlar, öyle dijital dünyadayız ki hatta çok benim de oğlum 19 yaşında geçen de beni listeden çıkartmış. Neden çıkartmış diye söyleniyoruz mesela. Sen Ne beni nasıl oldu? unfollow yaparsın diye. Aynen öyle. Hemen şimdi tabii ben de biraz eğitim içinde olduğu için dedim ki ne oldu? Niye böyle düşünüyorsun dedim. Ne yaptım ki ben dedi. Acaba neyi paylaştığımda beni listeden çıkartmış dedi. Şimdi o kadar beğenilme, Hı o hı. kadar ait olma hissi var ki yani nesilden nesile artıyor. Bu maalesef günlük hayata yansıyor. Hı hı. Yani biz dijital dünyada yaşarmış gibi iş hayatında ve sosyal hayatta ve ailede yaşadığımız bir Evet. sıkıntı. Hı Yani hı. like'layamıyoruz birbirimizi. Yani ofise geldiğimizde like'layamayız, eve geldiğimizde like'layamayız veya like'layıp geri alamayız. Yani öyle bir şeye geldik ki sosyal medya, Hı hı. iletişim ve onay. Bunu biraz anlayabilirsek, ya orası sosyal mecra, Evet. rahat. Burada bir örnek vereceğim. Eskiden bu kadar hani Instagram falan yokken de Facebook vardı ve Facebook'ta insanlar birbirlerini blok yaparlardı. Ama şimdi mesela aynı akrabasın ya da işte arkadaşsın, ortamdasın. Ne oldu yani beni Face'ten blok yaptın? Dünyada da görünmez olmuyoruz ki. Bak aynı sokaktan geçiyoruz, yüz yüze bakıyoruz. Yani o eskiden daha belki içli dışlıydık ve onun dalgasını geçebiliyorduk ama gerçekten şimdi insanlar unfollow yaptığında zaten de artık birebir de ilişkimizde kalmadı mı yok oldu gibi hissediyorlar. Em, Ve o sahte sanal alem gitgide belki de o yüzden daha da bizi içine çekiyor ve o like'lar daha gerçek geliyor. Oradaki yorumlar daha gerçek geliyor ve gerçek dünya daha yalan gelmeye başlıyor. Evet, biz bile böyle hissediyoruz. Yani şunu söyleyemiyoruz. O yüzden aslında uçak modunda yaşam dedim. Hı hı, Ya uçak bir dakikaya olabilir, çıkabilir, beni unfollow yapabilir. hı hı, Kabulü yok. Hemen varsayım var. Ben ne yaptım? hı hı, Hemen üzerimize satın alıyoruz olayı. Bu hı çok kötü. Bu yorgunluk veriyor, bu endişe veriyor. Yani sanki belki karşı taraf başka bir şey yapmıştır. hı hı, Başka bir şey olmuştur. Yani bizim bu olumsuzlama, varsaymayı kendimize kişiselleştirdiğimiz zaman gerçekten zor Münevver. hı Hele hı. dijital dünyada çok zor. Şimdi bir de Evet. bunu gerçek hayatta da aynı şeyi beklediğimizde olmuyor. Hı Çünkü hı, niye olmuyor? Hayatın akışı içerisinde kendinle ilgili dertleri olan insanlar var. O iletişimi iyi kurarsanız ve hep ben değil, bir takım olgusu içerisinde olursanız daha faydalı. İkincisi, bunun payları ilgi ve onay. hı hı, Yani alma, ilgi ve yani ilgi duyulması, onay alınması. hı hı. Yani bir iş yapılıyorsa, bir resim paylaşılıyorsa, bir yazı paylaşılıyorsa, yani şöyle bir ortam var mesela. Birisi bir şey paylaşıyor, bekle diyor. Diğeri sen bak bakalım diyor. Hemen işte bir dakikada kaç paylaşım olacak, 10 dakikada kaç paylaşım olacak. Hı hı. İşte geçen 10 dakikada bu kadar sayıya ulaştım. Yani bu böyle oldukça yani kendi malimalılığıyla insanlar kendini daralttıkça başkalarına beğendirme ve el alem ne der psikolojisine sahip oldukça bu zorluyor. Bu da Evet. korkuya sebep oluyor. Niye korkuya sebep oluyor? Aa bir dakika ya paylaştım. O paylaştı beğenildi. Ben paylaştım beğenilmedi. Hı Ben hı. bir şey yaptım olmadı. O bir şey yaptı oldu. Acaba bende mi bir sıkıntı var? Bana karşı kişisel bir şey mi var? Hı hı. Gibi bir anda varsayım dünyası içerisinde gerçekten kendimize eziyet ediyoruz. Ama burada bir Diye. şey söyleyeceğim hocam. Şimdi ben bir şey paylaşıyorum diyelim. Evet. Demek ki o çukura aslında ben kendimi sokuyorum. Çünkü bakıyorum kaç kişi 10 dakikada izlemiş.
O, Evet, o ben onu like yapmışım, o beni yapmamış. Yani bunları bir zaman. Yani siz orada tabii. paylaştığınız şey eğer fayda sağlamak için paylaşıyorsanız zaten bunun peşine düşmemeniz gerekir. Eğer peşine düşüyorsanız o zaman kendinizi işte o çukurun içine sokuyorsunuz gibi bir şey oluyor. Doğru mu? Evet. Evet ve tam şöyle. Hı hı, Tabii ki bu duyguyu yaşamak başta da söyledim çok normal bir şey. Bir şey üretiyorsunuz. hı hı, Ürettiğiniz şeyin kabul görmesi kadar güzel bir şey olamaz. hı hı, Fakat olmadığı zaman kendinize yargılayıp kendinizi kişiselleştirip kötü hissetmeyi ben hayır diyorum. hı hı. Olabilir. Çünkü her başarısızlık siz çok iyi biliyorsunuz. Geçenlerde konuşmuştuk. Başarısızlıktan beslenerek bizler doğru yollara küçük adımlar atıyoruz. Bir şey Evet. yaparız olmaz. Deriz ki niye olmadı? Ona bakarız. Şimdi öyle bir mantık yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa tabii Hı ki peşine koşuyoruz yaptığımız için. Ben de koşuyorum. Ben de post paylaştığım zaman ne kadar yorum almış, almamış bakıyorum. Fakat şunu anlamaya çalışıyorum. hı, hı Nerede daha iyi olabilirim? hı. Nerede daha dikkat O zaman oradaki edebilirler? bakış açısı çok önemli. Yani ben kendim geliştirmek için bakıyorum o yorumlara. Tabii, tabii, Yoksa kendi egomu tatmin için mi bakıyorum? evet. Hı, Yani varsayarak kendimi ben tamım, onlar beni beğenmedi, onların sorunu demek sıkıntı. evet. Çünkü o zaman ilişki bozuluyor. Hı hı, Kendine bir sıkıntı yok, onlar beğenmiyor. hı O hı. zaman yarın yüz Onlar yüze da var geldiğinde sıkıntı. evet o sıkıntı oluyor ve size bu stres olarak geri dönüyor. Hiçbir zaman unutmayalım ki karşıya suçlama yaptığınızda önce kendinizi suçluyorsunuz. Hı hı, Çok net. hı hı, Çünkü umurumda değil. Ben bu işi yaptım, sorun değil. Onun hatasıdır, onun sorumluluğu derseniz hı hı. deneyelim. Sonra 10 dakika, 15 dakika sonra başlarsınız. Bir dakika ya. Bende de bir şey var yani. Sonuç itibariyle ben de bu hareketlerin bir parçası olduğunu kendinizi suçlamaya başladınız. Çok güzel bir şey Evet. söylediniz. Suçlamak değil böyle durumlarda. Hı, Daha iyi ne olabilir peşine koşmak yol açıcı zaten çok keyiflidir. evet. Bir de çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Bir karşılaştırma kültürü var. Hı hı, Yani insanlar bir şey yapıyorlar. Hele pandemi bize çok sınırlı alanlarda, dar alanlarda o kadar bize daralttı ki. Yani kendimizle ilgili, sosyalleşmeyle ilgili çok az şey yapıyor olduk. Şimdi bunlar gözüktüğü zaman bunları takdir etmek ve bunlardan mutluluk duymak yerine şöyle ifadeler kullanıyoruz. Ben de bunu yapmalıyım. hı hı. Ben de burada olmalıyım. Şimdi Meli Malı O yüzden dedim psikolojide ya ben o yatta niye yokum mesela birçok insan evet soruyor. yatta olmalıyım diyor mesela. Ben o Evet, yatta olmalıyım. evet. Şimdi Meli Malı daraltır insanları. Yani gittikçe daraltır, gittikçe daraltır. Çünkü sıkıntı ve stres verir, zorunluluk verir benim alanında. Şimdi böyle olunca da başlıyor bu sefer endişe ve korku. Niye yokum? Bende ne eksik var ki? Ben hangi seçimlerimi yanlış yaptım ki o yatta değilim? Örneğin. Doğru. Ve o toplantıda değilim. O Evet. partide değilim. Ben nerede hata yaptım? Bir anda dönüyor hayat yine Hı hı, kimsenin ilgisi olmayan bir şekilde, kimse size dokunmuyorsa bile hı hı, kendi kendinize şefkatsiz bir şekilde hı okları kendinize çeviriyorsunuz. hı. Ben nerede eksiğim? İşte FOMO. Evet. Kaçırma duygusu. Ben neyi kaçırdım? Ben kimi kaçırdım? Evet. Ben hangi konuyu kaçırdım da Hangi burada kararı bir vermedim de ben şimdi bu yola girdim ya da o yola giremedim. aynen öyle. Hı hı, Burada fark şu. Dediğiniz gibi bir dakika o zaman ben bunu istiyorsam hı hı, sihirlik yerine psikolojide de öyledir. İstemek. İstemek alan açar. hı hı, Ben bunu yapmalıyım daraltır melimalı. hı hı, İstiyorum alan açar. Ben bunu istiyorum dediğinizde aslında şu soru geliyor devamında. Peki bunun için neye ihtiyacım var? hı hı, Bunu yapmak için neye ihtiyacım var? O küçük adımlara doğru gidiyoruz. hı hı. Aksi takdirde yapmalıyım, etmeliyim yine karşı tarafı suçlamak belli bir süre sonra da kendimizi suçlamak oluyor ve enteresan bir şekilde mutsuzluk geliyor kapımızı çalıyor. O yüzden minimalı yerini istemek kısmını da burada not olarak bırakıyorum. Anlar var bir de. Çok önemli anlar var. Orada olmamız gerekiyor. Orada bulunmamız gerekiyor. Bu anları da yaşamayabiliriz. Yani herkes bizim için çok önemli olmayabilir. Biz de herkes için çok önemli olmayabiliriz. Evet. Fakat unutmayalım, hayatta bir kişi çok önemli bizim için. Kimdir? Kendimiz. Evet, yani size zaten sormak yanlış olur ama kendimiz. Evet. Ya o kadar kendimizle aslında meşgalimiz az ki. Hı O hı, kadar dışarıdayız ki, o kadar meliler malılarla hayatımızı bu kaçırma duygusuyla o kadar stresli yaşıyoruz ki ondan sonra da diyoruz ki bu zaman çok hızlı geçiyor hı ve ben mutsuzum. Ailede, işte daha mutlu olabilirim diyoruz. O yüzden kendimizle biraz daha zaman ayırmakta fayda var. hı, Son olarak da bunun teknolojik boyutu var.
Hı hı. Bırak diyorum ben. Hatta eğitimlerde söylüyorum. Teknoloji sadece sosyal medya değil, mailler de öyle yani. 300 mail, 500 mail, 25 yıllık öğrencilik yaptım. Yani bir haftada mail temizleyen var. Yani böyle bir hayat hem özel hayat dengesi hem iş dengesi çok sıkıntı oluyor. O Evet. yüzden sosyal medyayı, dijitalleşmeyi biraz daha öncelik vererek kendimize. Evet. O meşhur şey vardı ya, acil önemli, Aynen. acil değil önemli. O dört skalayı bir acil önemliyi bir yere koyup Hı sonra hı. acil değil ama önemleri başka bir yere koyarak hayatınızı parçaladığınızda zaman diliminde çok rahat Zaman ediyorsunuz. yönetimi Çünkü yani. aynen öyle. Çünkü bu size çok büyük bir fırsat veriyor. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim, konuyu açıyor. Karpman üçgeninde hep zaman yönetiminde anlatırım, bunu meşhurdur. Kurtarıcı pozisyonu var. Evet. Hatta sorarım, zamanını kim yönetemiyor diye sorarım. Siz bir şey mi söyleyecek kızım? Bırakın kesmeyin. Yok yok, o çok güzel bir örnek şimdi söyleyeceğiniz. Tamam. Ben soruyorum, zaman yönetimi kısmında kimin sıkıntısı var diyorum Hı hı. sınıfa. Hemen kaldırıyorlar. Peki diyorum, ne oluyor? İşte hocam her işi ben yapıyorum. Evet. Her işi bana veriyorlar. Yani sanki şirket insan kalmamış. Hı hı. Her işi ben yapıyorum. Peki sonra yapıyorum da yani kurtarıcı tabii çizince neredesin? Ben kurtarıcıyım. Şimdi risk şu. Eğer kurtarıcı olmak hoşuna gidiyorsa hayatın boyunca aileden başlayarak kurtarıcı olma koduyla yetişmişsen Hı hı. hiçbir zaman bundan kurtuluş yok. Bir kere bunu fark etmek lazım. Hı hı. Çünkü kurtarıcılıktan sonra bir adım sonrası kurbana geçiyor. Evet. Kurbana nasıl geçiyor? Kendini kurban olarak görüyorsun çünkü. Ya şirkette adam mı yok? Evde başka kimse mi yok? İşi ben yapıyorum diye. Hı hı. Yani kurban, kurtarıcı arasında denge çok kritik. O yüzden zaman yönetiminde Simon Sinek'in çok güzel bir lafı var. Bir evet, hayır olmadan hiçtir der. Bunu da anlatır. Yani bir evet, hayır olmadan hiçtir. Yani siz bir şeylere evet diyorsanız muhakkak hayırlarınız da vardır. Çünkü zaman kıymetlidir. O Evet. yüzden bu konuda yani özellikle zaman Yani yönetimi başkalarına evet dediğiniz yerde kendinize hayır diye olabilirsiniz. Bu kısımlara dikkat etmek gerekir. %100 hatta öyle de denir. Yani bir evet diyorsan kendine hayır diyorsun da çok doğru söylüyorsun. Öyle de bir tabiri vardır. Fakat ben bir çalışma yaptırıyorum. Ya evet diyorsan niye hayır demelisin? Hı hı. Çünkü nereden gidiyor? Şimdi onu düşünmüyoruz. Çünkü evet 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 kurtarıcı oluyor. En sonunda Evet. kurtara 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 kendini kurban hissediyorsun. Hı hı. Kurban Bu hissettikten arada sonra kurtarıcıya giden yollarda da danışanlarda hep gördüğümüz şey şu var altta. Aslında içten içe de bir haz duygusu var. aynen. Ben yapıyorum, ben yapabiliyorum. Ama o haz duygusu karşı taraftan takdir olarak karşılanmadığında bu sefer kendilerini işte o dediğiniz diğer noktaya e, Kurbana getiriyor. kurbana geçirip işte daha aciz, daha kullanılmış gibi hissetme duygusuna geçiyor. Her duygunun iki ucu çok kıymetli. İki ucunun bilinmesi ve deneyimlenmesi çok kıymetli ki dengede olabilmek. Her şey için de söylüyoruz ya denge çok kıymetli. Tabii bir de üçüncü adım var. Hı hı, Aslında konunun başına dönüyorum. O kartın üçüncü adımda zalim. hı Yukarıda hı, duruyor. hı hı, Sonra zalimliğe dönüyor. Zalimlik de kendine yapıyor. hı hı, Bak sen bir işe yaramıyorsun. Sen bütün işleri çözsen bile takdir almıyorsun. Sen bu konuda iyi değilsin diye bir anda üçgen durduk yere iş çözen birisinden, yani sorunu çözen birisi evet, bir anda kendini kurtarıcılıktan kurban da buluyor. hı hı, Kurban da olduktan sonra zalim olarak kendini suçluyor. Şimdi bu denklem çok kötü bir denklem. evet, Şimdi bu bize mutsuzluk yaratıyor. hı hı, Zeminde sağlam olmuyor. O yüzden ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bir evet, bir hayır. Bir evet, bir hayır yapabilirsek, zaman etkiyi kullanabilirsek çok kıymetli olur. Genellikle bunlar olduğu için biz bu FOMO dediğimiz kaybetme korkusuyla yaşıyoruz. hı hı. Şimdi o zaman bununla başa çıkabilmenin Evet, yöntemlerini konuşalım. tabii ki. Yani sonuçta artık tanı varsa, neden varsa Buradan bir çıkış yolu da vardır. çıkış yolu kesin var. Her zaman Evet. var. Psikolojide çıkış yolu yeter ki inanmakla Hı hı, ilgili. Şimdi birincisi fark etmek. Aynı şeyi söylüyorum. hı hı, Birinci basamak fark etmek. Yani evet ben böyle bir hisse sahibim. Kıymetlidir. Ve bunu tarafsız bir şekilde kabul etmek. hı hı, Amalar fakatlar yok. Ben şöyle tanımlıyorum. Neyse o diyorum. hı hı. Yaşadığımız olay neyse o. Onun sağına soluna bir şey koymana gerek yok. Çünkü o zaman onu çerçeveliyorsun ve gerçekten uzaklaşabilirsin. Neyse o, onu yaşıyorsan. Birinci fark etmek. İkincisi de dediğim gibi bu şeyden biraz uzaklaşmak lazım. Sosyal medyadan biraz da
uzaklaşmak gerekiyor. Bir öncelik var. Kendi önceliğini belirleme var. Hı hı. Ben değerler çalıştırması yaparken söylüyorum. Buzdağını hepimiz biliyoruz. Buzdağının en büyük kısmı altta kalan kısım. Hı hı. Gözükmeyen kısım. En küçük kısmı yukarıda gözüken kısım. Hı hı. Ben üst kısma diyorum ki gözüken kısım. Diğerlerinin seni gördüğü kısım. Ama büyük kısım altta, kimsenin görmediği, sadece senin görebileceğin kısım. Sen eğer kendini iyi tanırsan, kendi değerlerine sahipsen, yani o buzdağının altına inebiliyorsan, dalabiliyorsan, o cesareti gösterebiliyorsan, o zaman senin zeminin sağlam olur. Yani kendi önceliklerini belirlemek istiyorsan önce kendini tanıyacaksın. Çok örnek görüyorum. Hatta eğitimlerde şöyle oluyor. Hocam daldım ama çıkmak istiyorum. Niye? Çok hoş bir şey görmedim. Evet. Bu şeyde de olur. Koşukta da olur mesela. Gelir. Sorarım, ne gördün? Hocam söyleyeyim. Veya Teoman Bey söyleyeyim. Orada şefkat diyor. Hı hı. Neyse oluyor. Ne görüyorsun? O yüzden bu öncelik belirleme kısmını çok önemli buluyorum. Değerlerimiz bizi yolda tutanlardır. Hedefe giderken, hayata bakış açımızda kararlar verirken değerler çok kıymetlidir. Hı O yüzden o buzdağının altında büyük kısımda değerlerimizi iyi anlayabilirsek hı. dış etkenlerden daha az etkileniriz. Yine bir sloganım var benim. Çok seviyorum. Gençler psikolojisi de var şekil zemin için. Diyorum ki başkasının zemininde şekil olmaktansa kendi zemininde sağlam bir birey ol. Hı hı. Kendi zeminini kur ki Hı. başkasının zemininde şekil olma. Çünkü başkasının zemininde şekil olursan sallanırsın. Ben de bir Ummadan kamyon sallanırsın. arkası lafı söyleyeyim o zaman. Hani derler ya başkasının hayatında figüran olacağına kendi hayatında başrol ol. Bu da çok kıymetli. Hani yani o Aslında çok. başrol kötü bir şey olabilir mesela. Belki bir çöpçüye oynuyorsun orada ama sen başrolsün. Evet, kendi değerin var aslında orada. Hı Sonuçta onu yapıyorsun. O yüzden o zemin kısmı, kendini tanıma ve öncelik kısmı çok önemli. hı. Bir de karşılaştırma yapıyoruz yani. Neden bende yok, neden onda yok. Bunun yerine karşılaştırma yapmak yerine ben bunu nasıl yaparım? Çünkü çok şey var hayatta. Her şeyi yapamayabiliriz ama insanlar bir şey yapıyorsa o nasıl bunu iyi yapıyor? Hı hı. Bize hissiyat olarak şeyi verir yani. İstiyorum, ben bunu başarmak istiyorum. Söylemi bizi rahatlatır. O kaybetme korkusundan uzaklaştırır diye düşünüyorum. Çok klasiktir. Anı yaşa, keyfini Hı çıkar. Fakat burada anı yaşa koştukta biliyorsunuz şimdi ve burada. hı. Çünkü ne geçmiş ne gelecek aslında olan her şey şimdi ve burada oluyor. Hı Ben çokça sık soruyorum yani. Geçmişte biz bunu yaptık. Geçmişte ben bunu yaptım. hı. Bunları denedim. Çözüm bulamadım gibi söylemler geçmişte olduğu için ana gel, anda kal ve şimdi burada ne olması gerektiği kısmında bana yardımcı ol diyorum. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü anda kalabilirsek emin olun o korkuların bir kısmı ortadan kalkıyor. Hı hı. Çünkü minimallar kalkıyor. Ben anda şunu keşfettim Münevver Hanım. Daha çok istiyorum var. Hı hı. Soruyoruz, siz de soruyorsunuz. Yani geçmişten bugüne getirdiğimizde bugün ne yapmak istersin dediğimizde Hı o kadar güzel isterler duyuyorum ki hı. bir anda olay değişiyor. Hı O hı. yüzden geçmişte kalmak yerine anda kalmak çok kıymetli. Bunu başarabilsek bu Bir de korkudan. anda olduğunuzda şu var, çözüm üretebiliyorsunuz. O da çok kıymetli. Çünkü şimdi buradasın ve artık bu olay için ne yapabilirim mi? Şimdi de buluyorsun tekrar. O geçmişte değil çünkü. Evet, bu bir güç veriyor size. Hı Yani hı. ayağa kalk. Hı Yani hı. o dalın diyorum ya, kendinizi bulmaya dalın. Hemen yukarı çıkıyor. Sonra o anda kaldığı zaman aslında orada durabiliyor. Niye durabiliyor? Çünkü anda kalıp yapmak istiyorum gücüne sahip oluyor sizin dediğiniz gibi. Hı hı. Bir konuda kendine zaman. Çok sıkça yaptığım bir çalışmadır bu. Kendine zamanda bir yol arkadaşı metaforum var benim. Herkesin var da ben böyle tanışmalarda da yol arkadaşlığı sorarım. Hı hı. Çünkü yol arkadaşlığı sizi en iyi tanıyan, sizin en zor durumlarınızda yanınızda olan, Hı hı. size iyilik hissettiren, sizi değerli hissettiren, yani bir şey olsa bile o yol arkadaşı yürümek çok keyiflidir. Hı hı. O yüzden şu soruyu soruyorum. Yol arkadaşı nedir? Çok enteresan. O kadar eğitime gittim. Yol arkadaşı sorusunu şaşırtıcı bir şekilde ilk kez duyanlar var. Hı Yol hı. arkadaşı nedir? Ne olur? Önemi nedir? Sonra öyle şeyler çıkıyor ki, öyle güzel şeyler çıkıyor ki bunu niçin yapıyorum? Hı hı. Çünkü yol arkadaşını söylerken gerçek güçlü kişi birey ortaya çıkıyor. Evet. O isteyen birey ortaya çıkıyor. Ben diyor balık tutmayı çok severim. Süper. Nasıl bir balık tutma Teoman var?
Özgürüm, Hı hı. mutluyum, kendimi seviyorum, şefkat var. Hı hı. Şimdi bunları tanımlayınca diyoruz ki hadi gel. Bak bu kadar güzel şey var. Hayatının her döneminde balık tutamazsın. Hı hı. Ama bu duygulara sahipsen, bu Hı hı. kadar korkunun içerisinde, bu kadar yetersizlik duygusunun içerisinde bu yol arkadaşını yanına al, Evet. birleştir ve konuştur. Yapıyoruz sıklıkla biliyorsunuz yani. Bu konuşmalarda şunu gördüm ben. Eğitimlerde de bunu yaptım, onu gördüm. Gerçekten adım atma, küçük bebek adım atma şeyimiz daha fazla oldu. Hı O hı. yüzden yol arkadaşını önemsiyorum. İnsanların da yol arkadaşlarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Benim için de onlar aslında benim şu anda bu gelişim sürecinde yol arkadaşım. Onlara çok büyük mutluluk diliyorum. Hı Ee, Yapılmaması gereken, bizi strese sokan bir de izolasyon var. Yani sosyal izolasyon yani transaksiyonel analizdeki ebeveyn çocuk arasında gidip gelme var. Yani bir şey olmayınca, bir şey yapılmayınca, istediğimiz bir şey karşılık bulmayınca iki tane ego durumumuz oluyor. Bir çocuk küsüyoruz. İkincisi de ebeveyn rolüne geçiyoruz ve genelde de eleştiren ebeveyn oluyoruz. Diyorum Kızma ve ki yapmayın. yargılama giriyor işin içine. Evet yapmayın diyorum. Bunlar olursa ikisinde de yine kendini suçlarsın. Hı hı. Yani küssen de kendini suçlarsın, ebeveyn olduğunda da kendini suçlarsın. İzole etme. Formül yetişkinde kal. Hı hı. Çünkü yetişkinde nasıl kalırsın? Yetişkinde ise konu var, Hı hı. kişi yok. Bir şey kişiselleşirse değerini kaybeder, Hı konu özünden ayrılır ve bir anda çarpışma başlar, üzüntü başlar ve sen de mutsuz olursun. O yüzden aynı şeyi söylüyorum. Destek kısmı çok kıymetli buluyorum. hı. Neden destek kısmını kıymetli buluyorum? Böyle arada sorularla, işte eğitim sonu veya başka sorularla değil de gerçekten özel bir iş hayatında 25 yıl çalışmış birisi olarak Hı hı. şimdi de eğitim verirken şunu gözlemliyorum. Bireylerin kendisiyle ilgili meşgul olacakları bir alan yok. Hı hı. Onlar hedeflerle, şirket hedefleriyle geçen söyleşimizde misyon uyumunda konuşmuştuk. Hı hı. Meşgul oluyorlar ama kendileriyle değil. Hı O yüzden destek almakta fayda var. O yüzden koçluk keşfetme yolculuğudur. hı. Bunu da özellikle bu vesileyle de bütün izleyenlere destek alması kısmında da söylemek isterim. Hı hı. Geliyorum son adıma. Peki Tamam. niye biz bu şeyi konu başlığını verdik? Hatta şöyle bir sürpriz yapacağım. Sürpriz yapacağım derken yanlış bir şey seçtim de. Evet. Şimdi Güzel oldu. o yüzden diyorum ki Hı hı. bütün bu korkulardan, kaçırma korkusundan, hayatta yetersizlik korkusundan kurtulmak için alacaklı olmaktan vazgeç. Evet. Hayatta alacaklı olursan malılarınla birlikte yaşarsın ve bu Hı hı. senin zemininde seni sallar. Hı hı. Çok net. Bir yetişkin ol. Hı hı. Yetişkin olduğun zaman alacaklı olmazsın. Konuya odaklanırsın. Güncel verileri yanına alırsın. Hı hı. Ve hayat daha güzel olur. Koltuk niye var? Niye bu görseli şimdi gösteriyorum? Şu boş koltuğa kendimizi oturtabilsek, Hı hı. kendimize uçak modunu alabilsek yaşama, Hı bütün veri akışlarını durdurabilsek. hı. Ne oluyor? Buradan gerçekten ne oluyor? Ben neredeyim? Benim için öncelik ne? Hı hı. Hedeflerim ne diyebilsek, bu boş koltuk bize gerçekten çok büyük fayda sağlayacak. O yüzden ben bu vesileyle bu koltuğun sık sık dolacağına, insanların o koltuklara oturacağına Hı ve hı. kendilerini uçak moduna ara ara alarak Hı hı. nefes alacaklarına inanıyorum. Hı. Bayıldım bu görsele çünkü ben de zihin kalibrasyonu yaparken zihnin işte o seviyelerini anlatırken gözlemci olmanın çok kıymetli olduğunu hep anlatıyorum. Gözlemci olmak için de gerçekten öyle bir koltuğa oturup kendinizi öyle iki boyutlu bir ekranda hayatınızı, olayı ya da duyguyu inceleyebiliyor olmak çok kıymetli. O dediğiniz gibi o zaman kendinizi o durumdan sıyırıp aranıza mesafe koyup bir çözüm üretebilme olanağınız oluyor. O yüzden bayıldım sürprize. Teşekkür ederim. Yani, o yüzden bol bol bu koltukların Hı hı. dolmasını niyet ederim. Hı. E, Dolarsa da insanlar kendilerini tanırsa da bu baskıdan biraz daha kurtulurlar ve daha keyifli bir hayat yaşarlar diye Çok düşünüyorum. güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Tekrar gelin inşallah. Kapatmadan İnşallah. önce eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım.
Ben çok keyif alıyorum bu platformdan. Sürekli büyüyen bir platform. Böyle zaman zaman aldığım geri bildirimleri yine sizinle temas halinde olurum. Başka konularda buluşuruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Harikasınız. Bugünlük de bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça kalın. üzere. Kolay gelsin.